Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından ons altın ve gram altınla ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. Powell şahin konuştu, piyasalar derinden sarsıldı. Borsa İstanbul 100 endeksi dün günü %0,05'lik yükseliş ile 1809 seviyesinden kapatırken işlem hacmimiz ise 35,62 milyar Türk lirası seviyesinde gerçekleşti. Dün en yüksek 1818 seviyesi görülürken en düşük ise 1797 seviyesini de test etti. Yurt dışı piyasalara baktığımızda ise Amerika Birleşik Devletleri Dow Jones Endeksinde %1,86, S&P 500'de %1,9 ve teknoloji borsası olan Nasdaq tarafında da %1,55'lik düşüş gerçekleşti. Avrupa borsalarında düşüşler hakimken Asya piyasaları da Avrupa piyasalarını seyrederek satıcılığı işlemini sürdürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam katıldığı canlı yayın programında faiz sebep, enflasyon neticedir. Faizi şu anda düşürüyoruz ve enflasyonda inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz açıklamasını yaptı. Yeni bir ekonomi modeli ifadesi kullanarak yüksek faiz verecek, sıcak para çekme politikasını elimizin tersiyle itiyoruz. Düşük faizle üretimi ve ihracatı destekleyeceğiz diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hedefinde düşük faizle halkımızı, esnafımızı rahata çıkarmak ve daha çok yatırımı sağlayabilmek olarak tanımladı. Açıklamalar sonrasında dolar Türk lirası kuru yeni bir tarihi rekor zirvesi kırarak 13,96 seviyesini görürken son dönemlerde günlerde yaşanılan gelişmeler sonrasında Türkiye'nin risk primi CDS primi 500 baz puanın üzerine çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası yani Fed Başkanı Jerome Powell Senato Bankacılık Komitesi'nde yaptığı açıklamada enflasyonda geçici ifadesinin emekli ayrılabileceğini, tahvil alım azaltım sürecini birkaç ay erken bitirmeyi değerlendirebileceklerini söyledi. Ve bu konuşma son zamanlarda yaptığı en şahin konuşma olarak algılandı. Enflasyon hakkında Powell, fiyat istikrarı hedefine bağlı olduklarını belirtirken araçlarımızı hem ekonomiyi hem de güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemek ve yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesini önlemek için kullanacağız ifadelerini kullandı. Yeni çıkan koronavirüs varyantının olan Omikron'a değinen Powell, koronavirüs vakalarındaki son artış ve Omikron varyantının ortaya çıkması, istihdam ve ekonomik faaliyet üzerinde aşağı yönlü riskleri oluştururken enflasyon içinde belirsizliği artırıyor ifadelerini kullandı. Asgari ücretli belirleme çalışmaları kapsamında yapılacak toplantılar bugün başlıyor. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl hükümet, işçi ve işveren temsilcileri yeni asgari ücretin Aralık ayının sonunu beklemeden hızlı bir şekilde müzakere edilmesi konusunda mutabık kaldı. Bu nedenle görüşmeler bu yıl erken sonuçlanabilir. Asgari ücret hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, vatandaşlarımızın hiçbir kuşkusu olmasın, bize iletilen her mesajı alıyoruz dedi. Goldman Sachs tarafında ise Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini %10,5 seviyesini revize ederken 2022 yılının tahminini ise %3,5 düşürdü. Yapılan değerlendirmede Türkiye'nin bugün açıklanan gayri safi yurt içi hasılatı rakamları bize Türk lirasındaki yaşanılan değer kaybının ekonomik aktiviteyi ciddi bir şekilde etkilemesinin büyük olasılık olarak
değerlendirildiği bir ortamda önümüzdeki dönemdeki ekonomik aktivitenin hızı konusunda çok az şey söylüyor denildi. TÜİK ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan Ekim ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri de açıklandı. Açıklanan verilere göre Ekim ayında ihracatımız %20,1, ithalatımız ise %12,8 artış gösterdi. Dış ticaret açığımız ise 1,44 milyar dolar olarak açıklanmış oldu. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında dün yükselişi 1808 dolar seviyesine kadar olmasına rağmen 1800 dolar üzerisinde kalıcılık sağlanamaması, özellikle Başkan Jerome Powell'ın Senato'da enflasyonun kalıcılığından ve varlık alımlarının azaltılmasının hızının artırılmasından bahsedince bir gün önceki destek seviyesi olan 1770 dolar seviyesine kadar geri çekildiğinin yaşandığını gördük. Bugün küresel olarak imalat PMI verilerini de yakından takip ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle özel sektör istihdamı TDI verileri öncesinde yakından takip ediyorum. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1800 dolar ve 1810 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1780 ve 1760 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise gram altında, ons altında yaşanılan dalgalanmalar fiyat belirlemesinde sınırlı kalmayı sürdürürken dün 1770 dolar ve 1808 dolar aralığında ons altının fiyatlanması görülürken özellikle Türk lirasındaki yaşanılan değer kaybı ile yükselen kur hareketleri etkili oldu. 1791 Türk lirası ile yeni tarihi zirvesini gören gram altında kurdaki yükselişin devamı yeni zirveleri de beraberinde getirebilir. Gram altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 760 Türk lirası ve 792 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 715 ve 695 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take